Elif'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle kağıt gibi incecik, çatlamadan, dağılmadan, tüm püf noktalarıyla hiç içli köfte yapmamış birinin bile kolayca yapabileceği içli köfte tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle köftemizin harcını ıslatalım. Derince bir kabın içerisine 3 su bardağı ince köftelik bulguru alalım. Üzerine 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı kitel bulguru, 1 tatlı kaşığı kadar pul biber ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Tüm malzememizi güzelce karıştıralım. Daha sonra üzerine bulguru ölçtüğümüz aynı bardakla 2 su bardağı sıcak su ekleyelim ve bulgurların her tarafı ıslanacak şekilde iyice karıştıralım. Daha sonra üzerini kapatalım. Yaklaşık yarım saat kadar dinlenmeye bırakalım. Bulgurumuz dinlenirken bu sırada iç harcını hazırlayalım. Yapışmaz bir tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 1 dolu yemek kaşığı tereyağı ekleyip eritelim. 3-4 adet orta boy kuru soğanı küçük küçük doğrayıp üzerine ekleyelim. Soğanlar yumuşayıp hafifçe pembeleşene kadar orta ateşte karıştırarak kavuralım. Daha sonra üzerine yaklaşık yarım kilo kadar orta yağlı kıyma ekleyelim. Videoda gördüğünüz gibi orta ateşte kıymanın rengi dönene kadar kaşıkla ezerek karıştırarak kavuralım ki topaklanma olmasın. Gördüğünüz gibi kıymanın rengi döndü. Kıyma bırakmış olduğu kendi suyunu çekene kadar ara ara karıştırarak kavurmaya devam edelim. Bu aşamada üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz, birer çay kaşığı kadar pul biber ve karabiber ekledim. Acı seviyorsanız pul biber miktarını arttırabilirsiniz. Yaklaşık 5-6 dakika daha kısık ateşte ara ara karıştırarak kavurmaya devam edelim. Daha sonra ocaktan alalım. Üzerine 1 çay bardağı kadar iri dövülmüş ceviz ekleyelim. Sevmiyorsanız ceviz eklemeden de yapabilirsiniz. Birkaç dal ince kıyılmış maydanoz ekleyelim ve harcımızı iyice karıştıralım.
Daha sonra harcımızı buzdolabına kaldıralım ve bu sırada köftemizi hazırlayalım. Beklettiğimiz bulguru genişçe bir tepsinin içerisine alalım. Köftemizi kolayca yoğurabilmek için genişçe bir tepsi kullanmanızı tavsiye ederim. Üzerine bir dolu yemek kaşığı biber salçası ekleyelim. Acı seviyorsanız acı salça kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar kimyon, bir çay bardağı un ve bir adet yumurta ekleyelim. Bir kasenin içerisine biraz su alalım. Ara ara elimizi bu suyun içerisine batıracağız. Ve köftemizi yoğurmaya başlayalım. Önce biraz karıştırdım. Elimizi ara ara suya batırarak yoğurmaya devam edelim. Bekleme aşamasında bulgur suyunu çektiği için üzerine kontrollü bir şekilde azar azar su ekleyebilirsiniz yoğurma aşamasında. Ben de yaklaşık yarım su bardağı kadar su ekledim. Onun haricinde de elimi ara ara suya batırarak köfteyi iyice yoğurdum. İçli köftenin en önemli püf noktalarından biri köftenin çok iyi yoğrulması gerekli. Köfteyi eğer ki çok iyi yoğurmazsak kızartma aşamasında dağılmalar ve çatlamalar olacaktır. Lezzeti ve kıvamı da istediğimiz gibi olmayacaktır. Bu yüzden köftemizi yoğurma aşamasına çok dikkat edelim. En az yarım saat kadar yoğurmamız gerekli. Eğer ki yoğurma aşamasında yorulursanız ara verip biraz dinlenebilir ve daha sonra yoğurmaya devam edebilirsiniz. Köftemizi aynen çiğ köfte kıvamına gelene kadar yoğurmamız gerekli. Ben yaklaşık 40 dakika kadar yoğurdum. Sizler verdiğim süreye çok fazla takılmayın. Köftenin kıvamı çiğ köfte kıvamına gelene kadar yoğurun. Yoğurma süresi yarım saat de olabilir, bir saat de olabilir. Bu biraz da sizin deneyiminize ve güçlü yoğurmanıza bağlı. Bir önemli püf noktası daha yoğurma aşamasında çok fazla su eklerseniz köftenin kıvamı cıvık olur ve şekil vermekte zorlanırsınız. Köftenin kıvamı da önemli. Ele yapışmayan orta yumuşaklıkta bir hamur gibi düşünebilirsiniz kıvamını. Çok yumuşak da olmasın, çok sert de olmasın, dediğim gibi orta yumuşaklıkta. Bu arada evinizde hamur yoğurma makinesi varsa onda da yoğurabilirsiniz. Yoğurduğum köfteyi genişçe bir tabağın içerisine aldım. Üzerinin kurumaması için buzdolabı poşetiyle örtelim. Yine bir kasenin içerisine soğuk suyu alalım. Elimizi ara ara bu suya batırarak ben yaklaşık cevizden biraz daha büyük parçalar koparttım. Sizler isterseniz daha küçük boyutlarda veya daha büyük boyutlarda da yapabilirsiniz. Köftenin tamamını 35 eşit parçaya böldüm. Üzerini yine buzdolabı poşetiyle örtelim. Videoda gördüğünüz gibi bir parça köfte aldım. Elimizi ıslatarak yuvarlayalım ve silindir haline getirelim. İşaret parmağımızı ıslatalım ve avucumuzun içini de ıslatalım. Videoda gördüğünüz gibi işaret parmağımızla içli köftemizi incecik olacak şekilde açalım. Ne kadar ince açabilirseniz o kadar güzel olacaktır.
Daha sonra içine dolana kadar yaklaşık 2-3 tatlı kaşığı kadar iç harcından yerleştirelim. Ve yine elimizi ara ara ıslatarak videoda gördüğünüz gibi elimizle çevirerek, büzüştürerek kapatalım. Kapatma aşamasında dikkatli olmamız gerekli. İyice kapatalım ki kızarma aşamasında çatlama, patlama olmasın. Sizler eğer ki ben bu şekilde açamam diyorsanız, kapatma kısımlarını iyice kapatarak poğaça şeklinde de yapabilirsiniz. Tüm içli köftelerimizin şeklini verdim. Bu ölçüden 35 adet içli köfte çıkıyor. İçli köftelerimizi kızartmak için küçük ve derin bir tencerenin içerisine bol miktarda sıvı yağ alıp kızdıralım. Bir önemli püf noktası da kızartma aşaması. Köftelerimizi bol kızgın yağın içerisinde kızartmamız gerekli. Kızgın yağın içerisine köftelerimizi atalım. Bakın videoda gördüğünüz gibi attığımız köfteler tamamen yağın içine gömülmeli. Köfte yağın üzerinde kalırsa çatlamalar olacaktır. Bu aşamada dikkatli olalım. Köfteleri ilk attığımızda köfteler donana kadar hiç karıştırmayalım. İyice donduktan sonra karıştırabilirsiniz. Kızaran köftelerimizi kağıt havlu serdiğimiz tabağın içerisine çıkartalım. Gördüğünüz gibi asla çatlama, patlama olmadı. Köftelerimizi sıcak sıcak servis edelim. Bir tanesini bölerek sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bakın videoda da gördüğünüz gibi çatlama olmadığı için içine yağ da çekmedi. Çok hafif ve çok lezzetli oldu. Videoda da gördüğünüz gibi köftesi de çok ince oldu. Şöyle bir taneyi de bıçakla bölerek göstermek istiyorum. Dilerseniz köftelerin tamamını kızartmadan çiğ olarak derin dondurucuda uzun süre saklayabilirsiniz. Hafif buzu çözüldükten sonra kızgın yağda kızartarak tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tüm püf noktalarıyla sizlerle de paylaşmaya çalıştım. Eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz, videomun daha çok kişiye ulaşabilmesi için beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.